Evet, bota bindik. O zaman yolculuk başlasın. Şu karşıda tırmanış yeri var. Oraya gider miyiz bilmiyorum ama etrafa bakar mısınız ya? Vazgeçtik, daha doğrusu çabuk bitirdik. Şimdi biraz yüzeyim dedim. Harika ya. Kesinlikle gelin buraya, kesinlikle. Şimdi de Barakuda Gölü'ne geldik. Barakuda Lake. Şansınız varsa diyor Barakuda balıklarını görebilirsiniz diyor. Fazla kalabalık yokken hemen şu güzelliği bir kere daha göstereyim son kez sizlere. Lagoon dedi ama böyle bir yere geldik. Suya bakın ya. Çok iyi. Hadi alalım o zaman. Geminin uç kısmının olduğu yere geldim. Tam altında yer alıyor. Şimdi onu göstereyim. Bence burası da efsane görünüyor. Şimdi yüzüp sizlere de göstereceğim. Günaydın. Bana günaydın. Sizler artık sabah izliyorsanız sizlere de günaydın. Saat kaç? Hemen bakalım. Saat 8.30. Pardon 8.07 geçiyor. 8.30'a doğru bizi alacaklarını söylediler tur için. Şimdi bugün tura katılacağız. Koron'daki aşağı yukarı popüler olan tüm mekanlara gideceğiz. Daha önce de söylediğim gibi 8 tane bölgeye gideceğiz. Öğle yemeği falan içlerinde dahil. Burada kaldım hostelde, kahve bedavaydı. Aldım kahvemi, oturdum şimdi. Servisi shuttle'ı bekliyorum. Dün aldığım şu su geçirmez çantaya doldurdum eşyaları. Sadece parayı falan da yanıma aldım ama sadece pasaportu buraya bıraktım. Gerçi para da var. Dolapları yok. Çok kötü. Bir tek korkum o yani. Bir şey olur da suya düşerse paralar gidecek, ıslanacak. Ama olsun, pasaport ıslanmasın yeter ki. Evet, şimdi bekliyoruz. Vallahi heyecanlıyım ama biraz daha yeni kalktığım için uykulu. Ne giyeceğiz, ne geçeceğiz falan bilemedik. Giydik bir şeyler, gene aynı şeyleri. Takılacağız bakalım. Umarım güzel geçer. Bugün de dalgalı falan değildir. Buraya geldiğimden beri midem felaket. Şeyde başladı zaten. Bangkok'ta başladı kokulardan. Hep öyle. Yani daha önceki geldiğimde de öyleydi. Böyle gurul mideleriniz gidiyor. Haberiniz olsun. Yani isterseniz McDonald's yiyin, isterseniz tavuk yiyin, ne yerseniz yiyin. Farklı buranın tatları. Hele sosları. Mide o ister istemez onu garipsiyor, yadırgıyor. Ondan dolayı birazcık o midede hareketlenmeler oluyor. Haberiniz olsun. Evet, geldiler almaya. Shuttle'a biniyoruz. Şimdi shuttle'lar bizi botların olduğu bölgeye götürecek. Okay. Hello. Good morning. Good morning. Oturduk. Bekleyelim bakalım kaç yere daha gezeceğiz. Sonra turumuz başlasın. Çok eşya aldım yine ya. Umarım sıkıntı olmaz. İsmimi Ol diye yazmışlar. İnşallah bir hata olmamıştır ya. İstediğim tura götürüyordur. Kadına defalarca sordum. Gidenlere de 1-2 defa daha sordum. Bakalım bir hata yoktur umarım. 8 tane yere gitmemiz gerekiyor çünkü. Onu bir endişelendirdi, beni düşündürdü. Başka gelen giden de yok gerçi ya. İnşallah doğrudur. Buraya gidince bir daha tekneye binince soracağım. Bakalım. Gördüğünüz gibi burası ana baba günü gibi. Geldiğinizde insanların peşine gitmeyin. Listelerde adınız var. Farklı yerdeymiş benim adım. Sordum. Şimdi beni tekneme götürüyor. Farklı tekneler var. Bakın ne kadar çok insan var burada. Sonra her şey oluyor. Ama mutlaka sorun, yani birinin arkasına takılıp gitmeyin. Çünkü çok farklı turlar var. Pek de ilgilenmiyorlar açıkçası. Operator. No, he's taking another tour. I think he will come back. No? Yeah. Waiting here? Yeah, Okay. Ito isa. What's your mark, my name? With Barracuda, right? Barracuda, but there were 7 different places also. Actually, I paid extra 200 for Barracuda Lake. Yeah, bro, yeah. Okay. With Barracuda Lake, Okay. Lake. Yeah, great. Evet. Bir tanesine uğramıyorlarmış. Our group, Okay, here. stay here. Our Coast Guard, sign your name. Number 11, your name, okay? Your name only. Arkada liste verdiler. Listeye adımızı yazdık. Şimdi oradan devam. Şurada bekliyoruz sıramızı. Sıramız gelince bineceğiz. Bakalım inşallah güzel geçer. Bir yer eksildi şimdiden. O cepte şey kalmış, kimlik kartı, onu da geri bırak. Şu su geçirmez çantamı, inşallah su geçirmiyordur. Buradayken 2 dakikada ayakkabıyı da hallettim. Ayakkabı burada olmazsa olmaz çünkü taşlar
çok keskin. Kaya oluşumları çok farklı olduğu için 500 dediler. 500'den 300'e indirdim. 300 pesoya indirdim. Aldım, güzel sağlam bir şey. Gösteririm onu da birazdan. Hala bekliyoruz. Şu tere bakın ya. Çok sıcak. Şöyle bir iskeleden yürüyoruz. Birkaç detay var. Onları birazdan aktaracağım. Bota bir bineyim. Yerimi kapayım. Ondan sonrasını size anlatacağım. Birkaç bir şey daha var. Sadece tur ücretini vermiyorsun. Farklı ücretler de var burada. Onlardan da birazdan bahsedeceğim. Kayaking kiralıyorsunuz. Burada tek kişiyseniz 1600'e bu şeffaf olanları var. Bir de yeşilleri var. Onlar da 1100 pesoya denk geliyor. Ben bir tane birisini de buldum. Onunla beraber kiraladık. 550-550 şeklinde verdik. Yani tekseniz pahalı olabilir. 550-550 bir de 1100 peso ona verdik. İkimiz birlikte. Onun dışında palet kiraladım. 100 peso da tüm gün boyunca. Diğerlerini kendim aldım zaten. Kıyıda az önce gördüğünüz ayakkabı aldım. O şart. Onu da 100 pesoya kiralayabiliyorsunuz. Gözlük ve o borusu da peso. Hepsini ayrı ayrı 100 peso veriyorsunuz. Ben ne yaptım? Geldiğinizde da tura katılacağım için gözlükle şnorkeli aldım. Paleti de buradan kiralarım. Onu taşımak istemiyorum çünkü. Evet, bota bindik. Böyle bir bot. Göstereyim. O zaman yolculuk başlasın. Yanımdaki arkadaş. Onunla beraber kiraladık. Zaten detayları gün içerisinde hep göreceksiniz. Beraber olacağız. İlk durağımıza geldik. İlk durağımız Twin Lagoon. Burada şu kayaklarla kayaking yapacağız. Acayip güzel kaya oluşumları var ya, bakar mısınız? Bıçak gibi keskin olduğunu söylediler. Zaten o yüzden ayakkabı alıyorduk. Bazı yerlerde bunların üzerlerinden geçeceğiz. Farklı yere geçebilmek için. Umarım sesim iyi geliyordur. Fazla kalabalık yok gibi. Şu tarafta var, bakayım ben. Belki şu tarafa gideceğiz galiba. Kamerayı bu şekilde kayda aldım. Kayaking'e başladık. Sabitleyecek yerim de yok. Manzara şu an nasıl bilmiyorum ama etrafı birazdan göstereceğim. Sadece giriş konuşmasını yapayım diye bu şekilde. Önce ilk bölüm var. Oraya gidiyoruz. Daha sonra arka tarafta ikinci bölüm var. Twin Lagoon'da. O tarafa geçeceğiz. Çok zevkli bir aktivite fakat içimde bir korku, kameraya düşerse diye. Gerçi buralar sığ. Buralardan alırım düşerse de. Şu karşıda tırmanış yeri var. Oraya gider miyiz bilmiyorum ama etrafa bakar mısınız ya? Sanki hayal bir ülke gibi, hayali bir yer gibi. Efsane güzel. Suyun berraklığı da zaten keza aynı şekilde. Arkadaş arkada onunla beraber bölüştük. Avustralyalı kendisi. Yapacak bir şey yok. Tek başına seyahat edince bu şekilde oluyor. Az önce kaya oluşumunun altından geçtik. Vallahi video çekemedim. Çok tehlikeliydi. Kafayı falan zor kurtardım. Adam düştü arkamdaki. Ayağını da çizdi. Tehlikeli yani burada bunları yapmak. Haberiniz olsun. Şuradan gittik. Dağın oradan dolaştık. Köprünün altından geldik. Buradan. Şimdi tekneye doğru gidiyoruz. Kanoya gitti. Vazgeçtik. Daha doğrusu çabuk bitirdik. Şimdi biraz yüzeyim dedim. Harika ya. Kesinlikle gelin buraya. Kesinlikle. Bunsuz yüzemiyor musunuz bu arada? Yoksa normalde yüzmeyi çok iyi bilirim. Havamı atayım o konuda. Bunda da yüzmek çok çok zor. Harika bir yermiş Twin Lagoon. Yarım saat dedi ama yarım saati geçeli çok oluyor. Hala buradayız. Bir de suyun altına bakalım diyeceğim. Ben dalamıyorum bununla. O yüzden size gösterebildiğim kadarıyla. I'll take you anywhere. Just tell me I'll be there. We don't need a plan. I like it unprepared. Whatever comes our way, we'll stay there for the day. So dream away. Şu karşıdaki sahile bakar mısınız? Efsane duruyor ya. Tam böyle kişisel alanda olan küçücük, sadece sana özel. Koyacaklar buraya, bir hafta yaşarım vallahi. Umarım kameraya yansıyordur. Efsane güzel bir yer. Şimdi de Barracuda Gölü'ne geldik. Barracuda Lake.
Şansınız varsa diyor barakuda balıklarını görebilirsiniz diyor. Barakuda balığını bilmeyen için şuraya hemen resmini bırakıyorum. Sular sığlaşınca, sığ hale gelince buraya geldiklerini söylüyorlar. Scuba diving bölümü de var burada. Fakat ben normal dalış yapacağım. Gene burada can yeleği giymeniz mecburi. Şu an çıktığım yer çok dik bir yer. Merdivenler şöyle yavaş yavaş çıkmamız gerekiyor. Ve bu bir çıkışın bir de inişi var birazdan. Uçak gibi kestim ya. Limestone diyorlar, kireç taşı bunun Türkçesi. Bu oluşumların hepsi bu bölgede böyle bu şekilde. Şurada inerken kapatayım. Giydik paletleri. Şimdi atlayalım. Şunu da çıkaracağım içeride. Sadece şunu bağladım. Önlem olsun diye. Bayağı kalabalık ya. Şu bölgeye doğru gidelim biz. Gölün içine sonunda girebildim. Bu arada su ne tatlı ne tuzlu arasında alttan gelen tatlı su varmış burada. Bir de bakalım dibini görebileceğiz mi? Hava da bulutlu. İnşallah kameraya güzel yansır. Bakalım. So dream away. Çok fazla kalabalık yokken hemen şu güzelliği bir kere daha göstereyim son kez sizlere. Evet, Kayangan Lake'e geldik şimdi de. Bu dağları aşmamız, arkaya geçmemiz gerekiyor. Buradaki oluşumu görmek için, gölü görebilmek için balıkları göstereceğim bir ara, onlara kafam kaydı ama dönüşte göstereyim. Burada balıklar var küçük küçük. Öğle yemeğini de burada yiyecekmişiz. Normalde katışları varmış, kulübeleri. Buraya gidip orada yememiz gerekiyormuş. Yani güzel denizin üzerinde güzel bir katışları varmış. Ama fırtınadan dolayı mahvoldu dedi. Sıkıntı yok ya. Bakalım yemekleri nasıl? Onu merak ediyorum. Bayağı bir şeylerle yaptılar. Teknede hazırlıyorlar bu arada. Gene burada da ceket giymek mecburi. Sadece kaya oluşumları var. Aynı Barakuda'daki gibi dedi. Bakalım. Göreceğiz. Birazcık yoruldum ya. Ama çok güzel gidiyor bence. Kesinlikle katılın. Bakın. Burada bira vesaire her şey var. Kokonatlar. Balıklara bakın ya. Rengarenk. Şurada. Hava da birazcık bulutlandı. Serin bir hava var. O kadar güzel bir hava var ki. Ne nem var, ne böyle aşırı sıcak var şu an. Gayet tatlı tatlı geçiriyoruz zamanımızı. Epey bir dik yokuştan çıkıyorsunuz buraya da. Hala çıkıyoruz. Geldiğimiz yol. Ulan, ayakkabıyı aldık. Bir takılmayla hemen açıldı ya. O kadar mı kalitesiz olur? Ya böyle yerlerde çok gerekli şunlar. Neyse bugün çıkarsın da. Ops. Çok kaygan. Şurada arkada dönüşte vardı. Fotoğraf çekilme alanı vardı. Onu dönüşte yaparım artık. Şimdi herkes orada durmuş. Ben tek başıma ilerliyorum. Bomboş alanda. Böyle görüp en son onlardan önce çıkıp fotoğrafı da orada hallederim. Şöyle bir tabela koymuşlar. Bence çok haklılar. Yabancılar sağ olsun, Avrupalılar bir çığlık atıyor saçma sapan. Yani nefret edersiniz duysanız.
abartılıyor ya bazı konuşmaları falan. Efsane bir oluşum daha. Buradaki gölün suyu daha temiz. Daha temiz derken yani derinlik de herhalde çok fazla yok. Direkt dip görünüyor buradan. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Harika ya. Yine güneş yok. Güneş olsaydı belki daha güzel görüntüler olacaktı ama eminim şu anki bile güzeldir. Fotoğrafımızı çektik. Şimdi şu güzel oluşumda bir de yüzelim. Bir şey diyeceğim, burada yavru balıklar var. Bunlar barakuda balığı mı ya? Şöyle bakın. Burunları uzun, evet. Are they baby barracudas? No, that is needlefish. Needlefish. Oh. Needlefish'miş. Ama burunları falan uzun böyle. In that kind of fishery, they will grow bigger. Oh, They like that size. just this. Oh. Small size. Büyümüyormuş, bu kadar kalıyorlarmış. Kalabalık değil, ben kalabalık umuyordum ama etrafta saysanız 20 tane insan falan var. Lan ayakkabı gitti ya. Ayakkabı da gitti harbiden. Neyse. Yağmur yağarken burada yüzmesi acayip güzel ya. Mis gibi orman kokusu, hafif yağmur ve tatlı su. Buranın suyu çok tuzlu değil. Tatlı gibi. Harika. Şöyle arkamı da göstereyim bu tarafa. Tek sıkıntı şunlarla yüzmesi işte. Keşke bunlar olmadan yüzsek. Daha eğlenceli olur. Daha zevkli olur. Efsane ya. İyi kileriniz içerisinde olacak bir yer burası kesinlikle. İyi ki diyeceksiniz gelirseniz. Ama 40 dakika verdiler. Yani yeterli ve bence değil 40 dakika burası için. Her yer için yeterli değil de buraları defalarca gelmeniz gerekiyor bence. Yağmur başladı. Ortam yağmurla bence çok daha güzel oldu. Çıkarken uğramadığım, dönüşte uğrayacağım dediğim manzara burası gençler. Bakın kimse yok. Yeni geliyorlar. Şu an tekim. Kimse yokken şuradan size şu güzel manzarayı da göstereyim. Tam fotoğraflık yer. Şunlardan fırsat bulup hemen çekileceğim şimdi. Beni de hazırladılar bu şekilde. Noodle'ı, balıkları, bizim sigara böreği, börek, şuradaki domuz olması lazım, ondan yemem. Sebzeler, biberler ve olmazsa olmazı pilavı. Birazdan başlayacağız. Normalde başka yer diyecektik ama şu balıkların tadını merak ediyorum. Güzel görünüyor hepsi. Nereden kayaking'e başladık. Hidden Lagoon diye bir yer varmış burada. Oraya gideceğiz, göbeğimi göstermeyeyim ya, çok fazla göbek var. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Burası da efsane. Hidden Lagoon'a doğru yol alıyoruz şu an. Hidden Lagoon dedi ama böyle bir yere geldik. Suya bakın ya. Çok iyi. Harika harika. Ama eminim burası değil. Başka bir yere gitmemiz gerekiyor. Bakalım, şurada 2 kız var bizim tekneden. Onları takip ederiz. Onların arkasından devam ederiz. Evet, geldik. Bayağı sığ, 30-40 santimlik bir yer yani, oradan geçeceğiz şu an. Wow. Harika bir yerden geçiyoruz. Çok iyi değil mi ya? Ben dopamin salgılıyorum resmen burada. Çok güzel bir yere geldik ya. Kamera biraz sallanıyor olabilir. Harika, şöyle çevireyim bir de bu tarafı.
This is the last point. Yeah, the last one. Son durak. Siz nasıl buldunuz bir yeri? Hidden Lagoon'u? Yorumlarınızı yazın lütfen. Ben harika buldum. Muhteşem, müthiş. Konuşamıyorum artık. Çok çok iyi. 4 tane kayakingle gelen kişi, sadece başka da insan yok. O da işin başka bir güzelliği. Bayıldım, efsane. Şurada fotoğraf çekileyim bari. Şöyle bir yere geldik. Kimse istemedi burada durmayı. Ben aslında yani istenilebilirdi fakat çok bir özelliği yok. Yani buraya göre sıradan bir yer. Şimdi başka bir yere gideceğiz. Daha güzel ve balıkların olduğu bir yermiş. Orasını tercih ettik. Herkese onayladı, karar verdi. O tarafa doğru gidiyoruz şimdi. Evet, sonunda gemi kalıntısının olduğu yere geldik. Sanırım savaş zamanında batmış. Bayağı metre var dedi. Başı şuradaydı. Arkası da bu taraftaydı. Arkasının olduğu yer 15 metre falan varmış. O yüzden o tarafa dalamazsınız dedi. Burada baş kısmına bakacağız. Bayağı balık varmış. Suyun altında ben de kontrol et. Epey bir balık görünüyor. Bakalım suyun altına. Efsane güzel burası ya. Yalnız kötü bir şey var. Midem bozuldu galiba bu yemeklerden sonra. Lezzetli görünüyor ama alışık olmadığımız için maalesef bozuluyor. Dalalım o zaman. Geminin uç kısmının olduğu yere geldim. Tam altında yer alıyor. Şimdi onu göstereyim. Bir sürü tekne var ya etrafta. Aralarından geçmek falan çok tehlikeli. Dikkat edin. Hele şu yanlarındaki zaten borular. Onlar çok daha tehlikeli. Aşağı sık balık kaynıyor. İrili ufaklı ve yağmur da başladı. Bakın mesela dediğim gibi adam buradan geçecek şimdi. Çekilin diyor. Çekilelim de size birazdan gösteririm. Çok iyi. Yağsın. Yağmurda yüzmeye bayılıyorum. Çok güzel oluyor. Geminin sadece çok az uç kısmı görünüyor. Fakat dibi o kadar görünmüyor. Yani adam görünmüyor yani. O kadar iyi daldı. Helal olsun valla, ben dalamam. Basınç yiyorsunuz ya. Ben maksimum 7-8 denemiştim. Yemedi. Şu an yapamam herhalde. Dalan birisi olursa ona veririm çeksin geminin görüntüsünü ama ben az önce denedim. Karanlık hiç görünmüyor. Bir de hava bulutlandı. Belki güneşli olsa görünürdü. Az önce gördüm ucunu güneşliyken ama bulutlanınca şöyle ucu da görünmüyor. Kalabalığa bakın. Denedim, başardım. Birazını gösterebilmek için size. Çok kalabalık çıkınca zaten birkaç kişiye çarpa çıktım. Nefesim tükendi. Wow. Yaklaşık 12 metre falan var aşağısı. Belki daha fazla.
Ya tek kötü yanı bir sürü gemi içerisinde yüzmek zorundasınız. Sağdan soldan her yerden gemi çıkıyor. Ona çok dikkat edin. Bir de bu yanlardaki bambular falan var ya. Onlar da efsane tehlikeli. Onlara dikkat ede yüzmeye devam. Gemi kalıntısının oradan çıktık. Şimdi resiflere gidiyoruz. Resiflerin olduğu yere götürecekler bizi. Şundan verdiler. İçerisinde bildiğiniz muz var. Muzu hamuru sarmışlar. Sigara böreği gibi yapmışlar. Değişik bir tadı var. Şimdi bunu ye bir sonraki durağa gidiyoruz. İnşallah son durak olmaz. Saat şu an 3 civarı burada. Yani bu 5. yer falan sanırım. Öyle olması gerekiyor saydıklarıma göre. Ama çok bazı yerlerde yarım saat falan durdu. Çok kısa durdu. Yani mesela göllerde 40 dakika harcadık. Birinde 30 dakika harcadık. Burada da aşağı yukarı 40 dakika kadar harcadık. Yani maksimum harcadığımız 40 dakikaydı. Biraz daha uzun olabilirdi. Ama sonuç olarak değdi mi? Değdi bence. Güzeldi yani. Geldik. Bence burası da efsane görünüyor. Şimdi yüzüp sizlere de göstereceğim. Çok sakin. Dalga falan da yok. Havada bu şekilde efsane güzel. Bir dışarıdan göstereyim suyun içine girmeden. Ayaklarım kayıyor. Ayakta şu an zor duruyorum. Hemen gösteriyorum. Evet, daldık sonunda buraya da. Resifler aşağısı harika görünüyor. Wow, harika. Süper ya, çok iyi. Ya şu deneyim, tecrübe efsane ya. Ben bunu parayla ölçemem. Gerçekten bunu parayla ölçemem. Şu kamerayı düzelteyim bir. Parayla ölçülmesi imkansız tecrübelerden bir tanesi bu. Gelip şuraya, bu güzel suda, bu güzel havada, hele ki bizim oralar kışken bu tecrübeyi yaşamak efsane güzel bence. Şimdi geminin kenarından şöyle arkamı döneyim. Nerede gemi? Şurada arkamda. Oradan burası hem derin, bu taraf derin taraf, bu taraf resiflerin olduğu taraf. Tam o çizgi boyunca ilerliyoruz. İleride bu fark daha iyi görülebiliyormuş. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Suda bilmiyorum neler var ama deli gibi kaşındırıyor böyle her yerimizi. Herhalde resiflerin o saldığı küçük planktonlar mı diyeyim artık, onlardan kaynaklı. Bulunduğum bu yerde mesela şu an ayakta duruyorum. Yani derinlik gördüğünüz gibi 1.70-73 metre benim boy o kadar olduğuna göre. O kadar şu an derinlik. Şuralar ama acayip derin. Şu an tam resifin üstünde durup basmayalım resifleri de. Acayip bir akıntı var. Akıntı direkt derine doğru götürüyor.
O yüzden burada yüzmek zor. Onu da söylemiş olayım. Yüzmeyi biliyorsanız dalın derim. Nerede kaldı bizimkiler ya? Adamlar bota doğru gidiyorlar. Ben de yavaş yavaş o tarafa doğru gideyim. Geldik. Aslında biraz erken bitti gibi ama 4,5 saat civarlarında şu an. Buradan şimdi hostele bırakacaklar. Getirip götürme de onlara ait. Bu arada yanlış söylemişim ben. Palet için 150 peso istediler. Haberiniz olsun sizin de. Benim de şimdi haberim oldu orada. 100 diye duymuştum. Şimdi o zaman takip ederek onu hostele doğru gidelim. Turdan döndük. Hostele geçtim biraz. Orada dinlendim bir yarım saat, bir saat kadar. O kadar yorucu değildi. Turla ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Yapılır mı? Kesinlikle yapılır. Kayaking kiralamanız gerekli mi? Bence gerekli gidiyorsanız böyle bir tura. Çünkü diğerlerin hepsi oturdular. Sadece bir iki yerde yüzdüler. Kayakingle olanlar 4-5 kişiydik. Sağdaki soldaki o az önce gördüğünüz görüntülere kadar ilerledik, gezdik. Ondan sonra başka bu arada 2 kişiyseniz ya da 3 kişiyseniz zaten kiralayın. Ama tek kişiyken birazcık fiyatı pahalı olabilir. 1600 peso ile 1200 peso arasında değişiyor. Yarın da El Nido için limandan biletimi aldım. Kaç para? O da 2800 peso, bayağı pahalı aslında. 4-5 saat sürüyor buradan. Sabah 7.30 için aldım. Şöyle çarpılmadan bir yandan da konuşarak gideyim. Sabah 7.30 gibi aldım. Ama orada bir saat öncesinden olmanız gerekiyormuş. O yüzden ona da erken kalkıp erken gideceğiz. Yani saat 6 civarında çıkıyor. Saat 5.30 gibi çıkmam gerekiyor. Çünkü tuktukçuyu aradık. Ona sorduk dedik kaç paraya götürürsün. Adam o da 5 kilometre falan maksimum. Yani benim hostelle liman arası. Ona da 200 peso istedi. Bilmiyorum, çok gibi geldi bana. O yüzden yürürüm ya. Sabah yürüyüşü de yapmış oluruz. Sıkıntı olmaz. Şuraya kadar 40 aldı zaten. Eşek herif. 200 istiyor bir de. 12 saat için zaten o parayı veriyorum motora. Bu arada şöyle güzel bir yere geldim. Akşam yürüyüşü yapayım dedim. Hem belki hediyelik bir şeyler alırım. Bu arada para da bozdurduk yine. Kaç para? 100 euro bir daha bozdurdum. Kurlar güzel. Yani çoğu yerde fark yok o kadar çok büyük. Yani sistemli gibi görünüyor. Her ne kadar döviz bozdurduğunuz yerler böyle çok dandik yerler olsa da şu sokağı göstermek istiyorum, bakın. Güzel renkli bir sokak yapmışlar. Ben daha önce şuradaki yoldan geçmiştim, hatırlıyorsanız, izlediyseniz daha doğrusu. Şu karşıdaki yerde çocuklar aşağı tarafında böyle dans ediyorlardı. İzleyenleriniz varsa hatırlamıştır. Buralarda şey olayı yok. Böyle nasıl diyeyim, hediyelik eşya falan alacağınız yer yok. Öyle en fazla belki magnet vardır. Onun dışında pek bir şey bulamadım. Gezdim bayağı bir. Ya bildiğiniz 1 milyoncular gibi bizim ne ararsanız var ama o şekilde hediye tarzında değil. İşte leğendir, bilmem nedir, yapıştırıcıdır, makastır, bu tarzda şeyler. Şimdi güzel bir restorana geldim. Daha doğrusu lokal bir restorana geldim. Ne olduğunu birazcık internetten araştırdım. Buraların popüler yemekleri varmış. Birincisi sisik. İkincisi de kare kare. Aslında bir tane daha var, tamilok diye, ama onu her yerde bulamıyorsunuz. Çünkü tamilok böyle değişik solucanlardan yapılan, bayağı uzaktan getirilen ve dönem dönem farklılıklar, yani nasıl diyeyim, lezzetli olduğu dönemleri olan bir kurt diyeyim artık. Onun bir çeşidi. Bir de tamilok'un timsahıyla yapılanı var. Bu bölgede, Palawan bölgesinde çok fazla timsah var. O yüzden timsah etini yiyecekseniz burada yiyin diyorlar. Benim Filipinli arkadaşım vardı. Önerdi ama benim timsahı yiyecek, kaldıracak midem yok açıkçası artık. Şimdi ben kare kare deneyeceğim. Kare karenin çeşitleri var. Ben karidesli, balıklı, bir de neydi? Karidesli, balıklı, bir de kalamarlı aldım. Bir de sisikte, o sisi'de, thank you. Sisi'de neyle aldım lan sisi'yi? Sisi'de ahtapotlu aldım. Bir de böyle kendi yapımları, 3 çeşit daha doğrusu biraları var. Bunlardan aldım. Bir tane şimdi getirdi sağ olsun. Bakalım, deneyeceğiz. Bunlar güzel mi değil mi? Yiyecekler gelince onları da gösteririm sizlere. Umarım tatları iyidir. Çünkü midem geldiğimden beri karışık duruyor. Evet, çok yemeklerim geldi. Acayip leziz görünüyor. Özellikle bu sigi, ahtapotlu sigi. Ondan sonra sosları var, onu denemedim. En son bakarız. Yanında bunu getiriyorlar. Bunu ben istemedim. Bu da kare kare deniz ürünlü. Kalamar, karides ve balık.
sebzeler var, kendi ürünleri. Kare Kare'de bu. Kare Kare'nin bir sürü çeşidi var. Aynı şekilde Sigi'nin de bir sürü çeşidi var. Bu yani onların geleneksel yiyeceklerinden birisi. Bunu göstermiştim. Bunun da adı IPA diye kısaltmışlar. Kendi yapımları burada yapıyorlar. Biralarının ismi. Yerken tatlarını da size söylemek istiyorum açıkçası. Ondan devam edelim buradan. Şu Sigi'yi deniyorum, ahtapotluyu. Tabii şey diyeyim mi? Ya kaşar üzerinde, tereyağı altında ve ahtapot. Efsane bir karışım, efsane güzel yapmışlar. İçerisinde başka sebzeler de var ama ismini bilmiyorum. Harika. Şimdi Kare Kare'yi denedim. Tekrar bakın. Şöyle göstereyim. Kesinlikle bunları mideniz kaldırır. Güzel. Tatları da çok iyi. Kalamarla, karidesli ve balıklıydı. İçerisinde de sebzeler var. Şöyle. Bizim sebzelerle alakası yok. Kendi burada ürettikleri sebzeler. İsmini bilmiyorum. Bildiğiniz fasulyenin haşlanmış hali gibi düşünebilirsiniz. Ama güzel mi? Güzel. Bir de şöyle büyük bir şey var, onu göstereyim. Şöyle marul gibi. Bunluk bir tanesini götürdüm az önce. Çok iyiydi. Bir de tadım videoları gibi oldu. Patlıcan bu. Güzel ama çok iyi pişirmişler. Bir de balık var. Balığa da bakalım. Ne balığı? Balık bizimkilerle benzeyen bir tada sahip değil. Şu balık diyebileceğim bir şey değil. Balıktan da iyi anlarım. İsimlerinden, tatlarından. Çok iyi. Sigi ve Kare Kare. Buranın derken Filipinlerin geleneksel yemeklerinden ikisi. Yemeğimizi yedik. Yalnız burada birazcık ufaktan böyle yine ne diyeyim artık, nasıl diyeyim bilemedim. Ufaktan bir düdüklüyorlar. Çünkü 40 ya da 50 peso arasında bir servis ücreti diye bir ücret alıyorlar. Bilemedim, tuhaf. Ama şöyle de bir güzellik var. İçseniz de içmeseniz de suyunuzu getiriyorlar, koyuyorlar masaya. Belki de onun ücreti, o servis ücreti de. Totalde oraya 1050 peso ödedim. Vergisi hepsi dahil. Aşağı yukarı 650 lira falan yapıyor. Bence gene iyi ya. O kadar deniz ürünü yiyorsunuz. Ve birası falan, her şey yanında. Güzeldi. Bu videoyu da şöyle çok fazla karanlığa yürümeden, daha doğrusu koron videosunda burada sonlandıralım. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Bir tık yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz.